Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size bu güzel mini çantamızın tarifini anlatacağım. Lütfen kanalıma abone olup beğeni yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bu güzel kolay çanta tariflerimizin devam etmesi için lütfen beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Evet, çantamıza 120 gram ip kullandım. Çok az bir ip gitti ve çok pratik, çok kolay yapılışı var. Askısını da kendim ördüm ve askısının da tarifini videonun içinde sizlerle paylaştım. Evet, bu şekilde güzel, çok şirin bir çantamız. Ben kapak kısmına, ağız kısmına çıt çıt kullandım. Siz isterseniz fermuar kullanabilirsiniz ya da kapaklı yapabilirsiniz. İsterseniz zincir bir askı kullanabilirsiniz ya da deri bir askı kullanabilirsiniz. Kapağı kendiniz örebilirsiniz. Yani istediğiniz gibi tasarlayabilirsiniz askıyla kapak kısmını. Ben bu şekilde kullandım. Evet, videonun sonunda elinin uzunluğunun ölçüsünü verdim. Evet, şimdi bu güzel çantamızı örmeye başlayalım. Evet, çantamızı örmeye başlayalım. Tığ numaramız 3.50 milim yine. Ve yine katip kullanıyorum. Siz istediğiniz iple örebilirsiniz. Bu şekilde halkamızı yapalım. Ve buraya sabitliyoruz bir zincirle ipimizi. Şimdi 30 tane zincirimizi çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu şekilde 30 tane olana kadar çekelim. Evet, 30 tane zincirimizi çektim. Ve fazlalık zincir çekmeyeceğiz burada. Direkt döneceğiz. Bu ilk baştaki zincire batmıyoruz ve diğerinden başlayarak bu şekilde tek kanadını takarak sık iğne yapacağız. Bu şekilde bütün zincirlerimizin üst kanadından batarak hepsine birer tane sık iğnemizi yapacağız. Toplamda 29 tane sık iğne olacak. Bu şekilde hepsine birer tane sık iğnemizi yapalım. Zincirlerimizin sonuna gelene kadar 29 tane sık iğnemizi yapıp gelelim. Evet, 29 tane sık iğnemizi çektik. Zincirimizin sonuna kadar hepsine. Şimdi burada bir tane zincirimizi çekiyoruz. Ve bu şekilde sık iğnelerin ters yüzünden örmeye devam edeceğiz. Bir tane zincirimizi çektikten sonra burada dibindeki sık iğneye değil, diğer sık iğneden başlayacağız. Ve bu şekilde arka kanatlarına batarak şu şekilde sık iğnelerimizi bu şekilde yapacağız. Yani şöyle normal sık iğne gibi batmıyoruz. Sadece bu değil, bu arkadaki kanadından batarak yapıyoruz. Evet, hepsine birer tane sık iğnemizi yapacağız ortaya gelene kadar. Yani 14 tane sık iğne yapacağız burada şu şekilde. Evet, 14 tane sık iğne yapıp gelelim bu ortasına kadar. 14 tane sık iğne yapıp gelelim. Evet, 14 tane sık iğnemizi yaptık. Bu zinciri de sık iğne olarak sayıyoruz. Yani şöyle göstereyim ben. Bu bir zincir çekip de dönmüş olduğumuz zincirimizi de sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi yine bu şekilde arka kanadından batarak bir sık iğne yapalım. Tekrar aynı sık iğnenin içine bir sık iğne daha yapalım. Tekrar aynı sık iğnenin içine bir sık iğne daha yapıyoruz. Yani buraya aynı boşluğa 1, 2, 3 tane sık iğne yaptık. Yani bu karışmasın diye bu ilmeğimizi buraya takabiliriz. Şu altındaki tek kanada. Evet, burada arttırma yapacağız. Her bu ortaya dek gelen sık iğneye arttırma yapacağız. Bu yer belirleyicimiz burada kalsın. Karıştırırız diyorsanız buradaki ortadaki sık iğnenin yerini. Şimdi tekrar buraya 14 tane yine sık iğnemizi yapacağız. Hepsine birer tane olacak şekilde, bu şekilde alttaki sık iğnelerin üstüne birer tane bu şekilde arkadan batarak yine buraya gelene kadar 14 tane sık iğnemizi yapalım. Evet, şimdi sayalım.
Burada ortaya yapmış olduğumuz 1, 2, 3 tane sık iğne vardı. Bunu saymayacağız. Bundan başlıyoruz saymaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi burada dönerken yapmış olduğumuz bir tane zincir vardı. Burada kenarda. Bu zincirimize de arka kanadından batalım ve bir sık iğne de buna yapıyoruz. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Modelimizi çeviriyoruz. Yine bu ilk baştakine batmayacağız. Diğerinden başlayarak bu şekilde sık iğnelerimizi yapacağız. Bu şekilde hepsine birer tane sık iğne yapacağız. Evet, bu sırada modelimizi arka yüzü ya da ön yüzü, burası fark etmiyor. Şu şekilde oluyor. Bir sırada arttırma yapmadık. Sadece sık iğne yapmıştık. Üstündeki sırada ortada 3 tane arttırma yaptık. Ama bu sırada yine arttırma yapmayacağız. Hepsine birer tane sık iğnemizi öreceğiz. Bu şekilde hiçbir arttırma yapmadan arka ilmeklerine batarak sık iğnelerin bu şekilde hepsine birer tane sık iğne yapacağız. Evet, bu şekilde bu sona gelene kadar hepsine birer tane sık iğnemizi yapıp gelelim. Evet, hepsine sık iğnemizi yaptık. Ortada arttırma yapmadık. Bu yüzünde yapılmıyor. Şimdi bu zincirden başlayarak yine sayalım. Bu baştaki zinciri de sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Şu an 30 tane sık iğnemiz var ve dönerken çekmiş olduğumuz burada bir tane zincir kanadı var. Burada arkada, yine bu da zincirimizin arka kanadı. Bu zincirimize de batıyoruz. Bir sık iğnemizi yapıyoruz. 31 tane sık iğnemiz oldu bu sırada. Şimdi tekrar bir zincir çekiyoruz ve modelimizi yine çeviriyoruz. Yine sık iğnelerimizi arka kanadına batarak yapacağız ama bu birinciye batmayacağız. Diğerinden başlayacağız. Artma olmasın kenarlarda. Evet, bu şekilde hepsine birer tane sık iğne yapacağız bu sırada da. Bu şekilde arka kanatlarına batarak. Evet, hepsine birer tane sık iğnemizi yapacağız. Yine burada arttırma yapmıştık. Altta aynı yerde yine arttırmamızı yapacağız. Oraya kadar, ortaya kadar örüp gelelim. Kaç tane sık iğne olduğunu gelince söyleyeceğim. Evet, ortaya gelene kadar 15 tane sık iğnemizi yaptık. Yine sayalım. Bu baştaki zinciri saymayı unutmayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tane sık iğne yaptıktan sonra bu altta 3 tane sık iğne yapmıştık. 1, 2, 3. Bu sık iğnelerin ortasına denk gelenin hizası burası oluyor. Buraya yine 3 tane sık iğne yapacağız. Arka kanadından batıyoruz yine. 1, aynı boşluğa, 2, aynı boşluğa, 3. 3 tane sık iğnemizi yaptık. Evet, bu sırayı kaybetmeyelim. Bu işaret burada dursun, karıştırmamak için. İlerledikçe üste alabilirsiniz siz. Şimdi yine arka kanadından batarak hepsine birer tane sık iğnelerimizi yapacağız. Ve 15 tane sık iğnemiz olacak bu kenarda da. Bu şekilde batıyoruz. Ve yine burada ortaya yapmış olduğumuz 1, 2, 3 tane sık iğneyi saymayacağız. Bundan başlayacağız. 1, 2, 3, 4 tane oldu. Kenara gelene kadar, buraya kadar 15 tane sık iğnemiz olacak. Evet, sayalım yine. Bu üçlüyü saymıyoruz. Bundan başlıyoruz. Bu 1, 2, 3 tane arttırmayı saymayalım. Bundan başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Gelene kadar kenara 14 tane oldu. Ve burada dönerken çekmiş olduğumuz bir zincir vardı. O zincirin de yine bu şekilde arka kanadından batalım. Ve 15. sık iğnemizi bu zincire yapıyoruz. Tekrar bir zincir çekelim ve modelimizi çevirelim. Yine bu ilk baştakine batmıyoruz.
Diğerinden batarak devam edeceğiz. Sık iğnelerimizi yapmaya arka kanadından batıyoruz. Bu sırada arttırma yapmayacağız. Sıra sonuna kadar hepsine bu şekilde birer tane sık iğne yapacağız. Evet, bu şekilde hepsine birer tane sık iğnemizi yapalım. Sıra sonuna kadar gelelim. Evet, şimdi hiç arttırma yapmadan geldik kenara kadar. Hepsine birer tane sık iğne yaptık. Şu an 32 tane sık iğnemiz var. Bu baştaki zinciri de saydık. Onunla beraber 32 tane sık iğnemiz var. Şimdi bu kenarda dönerken yaptığımız yine buradaki bir zincirimizin yine arka kanadına takarak buraya da bir sık iğnemizi yapıyoruz. 33 tane sık iğne var bu kenarda. Arttırma yapmadığımız taraf burası. Evet, bir zincir çekiyoruz. Yine çeviriyoruz modelimizi. Yine bu baştakine batmayacağız. Diğerinden başlayarak bu şekilde hepsine birer tane sık iğne yapalım. Şimdi 16 tane sık iğne olacak. Bu sırada arttırma yapacağız çünkü. Bu şekilde 16 tane sık iğnemizi yapacağız. Ortaya kadar. Ortaya kadar bu şekilde hepsine birer tane sık iğnemizi yapalım. Ortaya gelene kadar 16 tane sık iğne yapıp gelelim. Evet, 16 tane sık iğnemizi yaptık. Bu baştaki zinciri de sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 tane olduktan sonra yine bu arttırma yaptığımız üçlünün olduğu yere geldik. Bu aynı hizaya. Buradaki sık iğnenin içine yine 3 tane sık iğne yapacağız. Bu şekilde batarak 1 2 3 aynı boşluğa batarak 3 tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi normal sık iğnelerin arka kanadından batarak devam edeceğiz sık iğne yapmaya. 16 tane bu kenara gelene kadar yine sık iğnelerimizi yapalım. Evet, buraya gelene kadar yine 16 tane sık iğnemizi yapalım. Evet, şimdi 15 tane sık iğnemizi yaptım. Sonuncu sık iğnemizi yine buradaki zincirimizin arka kanadından batarak yapıyoruz. 16 tane sık iğnemiz oluyor. Ve bir tane zincirimizi çekiyoruz. Şimdi modelimiz bu şekilde ilerleyecek. Ben hepsini anlatmayayım size. Aynı mantıkla ilerleyecek. Bir sıra arttırma yapmıyoruz. Bir sıra arttırma yapıyoruz. Bir sıra yapmıyoruz. Bir sıra yapıyoruz. Bir sıra yapmıyoruz. Bir sıra yapıyoruz. Bu şekilde ilerleyecek. Arttırma yapıyoruz. Arttırma yapmıyoruz. Bu şekilde. Şimdi arttırma yaptığımız sırayı ördük. Burada 16 tane sık iğne yaptık. İki kenarda. Şimdi döndüğümüz zaman bu sırada hiç arttırma yapmayacağız. Hepsine birer tane sık iğne yapacağız. Alt sırada arttırma yapmadığımız sırada 33 taneydi sık iğnemiz. Şimdi bu yapacak olduğumuz sırada 35 tane olması lazım sık iğnelerin. Bu kenardaki zincire batmayı unutmayalım. Bu kenardaki zinciri de sayacağız. Sayarken 35 tane sık iğne yapacağız. Daha sonra modelimizi çevirdiğimizde burada 16 tane yapmış olduğumuz sık iğneyi bir sırada dönüp geldikten sonra, yani arttırma yaptığımız sırada 17 sık iğne yapıp ortada yine arttırma yapacağız 3 tane. 17 sık iğne olacak. Ve döndüğümüz zaman yine 37 tane sık iğne öreceğiz arttırma yapmadan. Ve her sıra bu şekilde ilerleyecek. Bir sıra arttırma yapmayacağız. Bir sıra arttırma yapacağız. Burada uyguladığımız aynı işlemi istediğimiz yüksekliğe gelene kadar öreceğiz. Ben örüp geldikten sonra kaç sıra olduğunu size söyleyeceğim. Evet, parçamızı örüp geldim ben bu şekilde. Şuradan saydığımız zaman burası arttırma yapmadığımız kısım. İlk zincir çekerek ilk sık iğne sırasını yaptığımız yeri, ön yüzü. Şu şekilde saydığımız zaman bu kezli olan yerleri, yani buraları saydığımız zaman 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 sıra olana kadar, yani 10 tane bu kezimiz var ama ikişer sıra hepsi. 20 sıra olana kadar ördük yani.
Ve en son burada arttırma yapmadığımız yeri ördük. Yani bu yönünde arttırma yapmıyorduk. Sadece sık iğne örüyorduk. Bu yönünde de arttırma yaparak örüyorduk. Burada işaretimiz de vardı aynı hizada. Şimdi bu işaretimizi çıkarıyoruz. Artık buna ihtiyacımız yok. Eğer takmadıysanız da sorun değil. Şimdi bu arttırma sıramız bittiği için bu sıramıza takalım. Yer belirleyicimizi. Buradan yukarısına artık sayacağız. Mesela bir sonraki sırada takayım. Ben şimdi takamadım, orası düzgün değil. Ben ölçüsünü de vereyim tekrar burada ne kadar olduğunu. Şu an 21 santim oldu eni. Şu ortasının yüksekliğini de ölçeyim. Ortasının yüksekliği de 14 santim oldu burada. Şimdi 20 sıra ördükten sonra şu şeyi de sayalım. Kaç tane sık iğnemiz var bu sırada. Buradaki zinciri de sayıyoruz yine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. 49 tane sık iğne sıramız burası. Hiç arttırma yapmadığımız yer. O sayıya ulaşana kadar arttırmalarımızı yapıyoruz. Şimdi bir tane zincirimizi çektik yine bu kenarda ve modelimizi çeviriyoruz. Şimdi bu sıradan sonra hiç arttırma yapmayacağız. Bu ilk baştakine yine batmayacağız. Diğerinden başlayacağız. Yine bu şekilde aynı arka ilmeklerinden batarak hepsine birer tane sık iğnemizi yapacağız. Evet, bu şekilde hepsine sık iğnemizi yapıyoruz. Evet, hiç ortada falan arttırmamız olmayacak artık. Bu şekilde hepsine birer tane sık iğnemizi yapalım. Hepsine birer tane sık iğne yapıyoruz. Evet, bir sıra boyunca sık iğnelerimizi örüp geldim. Yine 49 tane sık iğnemiz var. Artık hiç arttırma yapmayacağız. Sürekli 49 sık iğne öreceğiz. Hiçbir arttırmamız olmayacak. Yine kenarda bir tane zincirimizi çekiyorum ve modelimizi çeviriyorum. Şimdi bu yüzünde de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 sıra olana kadar örmüştük ve burada bir alt sıraya yer belirleyicimizi taktık. Bu sıradan sonra hiç arttırma yapmadan öreceğiz. Dümdüz 49 tane sık iğneyi aynı şekilde öreceğiz. Evet, yine bir tane zincirimizi çektik ve modelimizi çeviriyoruz. Yine bu ilk baştakine batmayacağız. Diğerinden başlıyoruz batmaya. Bu şekilde. Bu şekilde dümdüz sık iğneler yaparak örüyoruz. Arka kanadından batarak yine her sırada olduğu gibi. Şimdi bu sıralara artık 49 tane sık iğnesi olacak şekilde gide gele gide gele öreceğiz. Farklı hiçbir işlem yok. Burada arttırma yapmıyoruz. Sadece 49 sık iğnemizi örüyoruz döne döne. Şimdi ben istediğimiz yüksekliğe gelene kadar örüp geleyim. Siz de örüp gelin. Gide gele. Bu şekilde örelim. Gelelim. Evet, 49 tane sık iğnemizi istediğimiz boya ulaşana kadar ördük. Şimdi ben kaç sıra örmüşüz onu sayayım. Bu alttaki sıradan arttırmalarımızı yapmaya başlamıştık. Yani yapmamaya başlamıştık. Bu sıradan beri düz örüyoruz. Hiçbir arttırma yapmıyoruz. Ben şu şekilde üstten başlayayım saymaya. Kaç sıra örmüşüm? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. Burada örmüş olduğumuz sırayla beraber 25 sıra ördük. Yani çift sıra sayılıyor bu görünen yerler. Onun için çifter saydım. 25 sıra 49 tane sık iğnemizi hiçbir arttırma, hiçbir eksiltme yapmadan örüp geldik. Şimdi burada yine kenara şu şekilde bir tane zincirimizi çekelim. Ve modelimizin bu şekilde iç yüzünü çevirelim.
Şimdi yine bu birinciye batmıyorduk. Burada da aynı şekilde birinciye batmayacağız. Diğerinden başlayacağız. Yine arka kanatlarına batarak bu şekilde sık iğnelerimizi yapıyoruz. 1 2 3 4 Bu şekilde 29 tane sık iğnemizi yapacağız bu ortaya kadar. 29 tane sık iğnemizi örüp gelelim. Şimdi 23 tane sık iğnemizi ördük. Buradaki zincirimizi de sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Evet, 23 tane sık iğnemizi ördükten sonra burada eksiltme yapacağız ama benim ipim bitti gördüğünüz gibi. Şimdi ipi nasıl eklediğimi de göstereyim. Evet, bu şekilde sık iğnelerimizi öreceğiz. Yine arka kanadından batıyoruz. Bir ilmek çıkaralım. Tekrar arka kanadından batıyoruz. Bir ilmek daha çıkarıyoruz. Tekrar arka kanadından batıp bir ilmek daha çıkarıyoruz. Tığımızda 1, 2, 3, 4 tane ilmeğimiz oldu. Bu ipimiz bitmemiş olsaydı bunu direkt çıkarıp çekecektik. Ama bu ipimiz bittiği için şimdi burada ipimizi ekleyeceğim ben. Hem size ip bitişlerinde nasıl ipimizi eklediğimizi anlatmış oldum burada. Bu şekilde biraz fazla olarak ipimizi tutuyoruz. Ve bunun içinden hepsini bir seferde geçiriyoruz. Bu ipimizi sıkıştıralım. Bu ipimizi de çekeleyelim. Şimdi bu ipi içinde yürütelim. Burada başka hiçbir işlem yapmayacağız. Burada eksiltmemizi yapmış olduk. Yine sık iğnemizin arka kanadından batıyoruz. İplerimizi de içinden yürütelim. Normal sık iğne yapımızı yapacağız. 23 tane yapıyoruz. Buraya da 1 2 3 4 5 6 Bu kadar yürüttüğümüz yeter. Burada bunları makasla daha sonra keseriz. 6 Şu şekilde örüyoruz. 7 Evet, 23 tane buraya sık iğnemizi örüyoruz. Burada sondakine batmayı unutmayalım. Buradaki zincirimize de batıyorduk biliyorsunuz alt sıralarda. Buna da battığımızda 23 tane olacak. Evet, hepsine batalım. 23 tane olsun. Buraya yer belirleyicimizi takabiliriz. Yerimiz karışmasın diye. Burada eksiltme yaptığımız yere burada eksiltmiş olduk. Evet, sıra sonuna kadar sık iğnelerimizi de yapalım. 23 tane. Bu kenarda görüşelim yine. Evet, burada eksiltmemizi yapmıştık. Daha sonraki sık iğneleri sayıyoruz şimdi. Şuna taktık. Yer belirleyicimizi anlaşılıyordur inşallah. Topladığımız yere taktık. Evet, sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ve bu kenarda yapmış olduğumuz zincire de battığımız zaman 23 tane sık iğnemiz oldu burada. Şimdi bir zincir çekelim ve modelimizi çevirelim. Evet, aynı arttırma yerde yaptığımız gibi eksiltme yaparken de bir sıra boyunca sadece sık iğne öreceğiz. Bu şekilde baştakine batmayacağız yine. Diğerinden bu şekilde arka ilmeklerine batarak hepsine birer tane sık iğnemizi örüyoruz. Bu şekilde hepsine sık iğnelerimizi örelim. Sıra sonuna kadar hepsine birer tane sık iğnemizi örüp gelelim. Evet, bir sıra boyunca sık iğnelerimizi ördük. 47 tane sık iğnesi var burada. 47 tane. Buradaki zincirimizi de saydık. 1, 2, 3 diye başladık saymaya. Bunu da saydık. 47 tane sık iğnemiz var. Evet, bir tane zincirimizi çekelim yine. Ve modelimizi çeviriyoruz. Bu şekilde döndürelim. Yine bu sırada eksiltme yapacağız.
Bu ilk baştakine batmıyoruz yine. Diğerinden başlayarak bu şekilde arka kanatlarından batalım. Hepsine birer tane. Yine ortaya gelene kadar. Bu sırada da 22 tane sık iğnesi yapacağız. Bu zinciri de sayacağız. 1, 2, 3, 4 tane oldu. 22 tane sık iğnemizi yapalım. Evet, 22 tane sık iğnemizi yaptık buraya. Ve bu şekilde boşluğumuz oldu. Şimdi burada bir eksiltme yapacağız. Bir alt sırada ip eklediğim için belki anlaşılır olmamıştır. Bu sırada da göstereyim eksiltmemizi nasıl yaptığımızı. Evet, bu şekilde tığımızda bir ilmeğimiz var. Ve bu arka ilmekten batarak bir ilmek çıkarıyoruz. Tekrar sıradaki ilmekten batarak bir ilmek daha çıkaralım. Ve sıradaki ilmekten batarak bir ilmek daha çıkarıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane ilmeğimiz oldu tığımızda. Ve bunların hepsini bu şekilde bir seferde öreceğiz. Ve şimdi devam ediyoruz. Arka ilmeklerine batarak sık iğnelerimizi bu şekilde hepsine yine birer tane sık iğnemizi yapacağız. Eksiltmemizi yaptıktan sonra 22 tane buraya da yine sık iğnemizi yapacağız. Evet, kenara kadar 22 tane sık iğnemizi örüp gelelim. Evet, yine 21 tane burada sık iğnemizi ördüm. Bu kenardaki zincirimizi unutmayalım. Bununla beraber 22 tane sık iğnemiz olacak. Onun da arka kanadına batıyoruz. Yine bir zincirimizi çekiyoruz ve modelimizi çeviriyoruz. Şimdi bu modelimizin iç yüzünde burada arttırma ya da eksiltmemiz yok. Hepsine birer tane sık iğnemizi yapacağız. Sadece başka bir şey yok. Örüp gelelim birer tane sık iğnemizi. Evet, bir sıra sık iğnemizi ördük. Yine arka kanatlarından batarak 45 tane sık iğnemiz oldu. Burada bu baştaki zinciri de saydık yine. Evet, bir tane zincirimizi çektik. Modelimizi çevirdik. Bu şekilde. Evet, şimdi burada yine ilk baştakine batmıyoruz. Her sırada olduğu gibi ikinciden başlıyoruz batmaya sık iğnelerimizi. Bu sıramızda da 21 tane sık iğne öreceğiz. 21 tane sık iğne ördükten sonra anlatayım burayı tekrar bu sırada da. Şimdi bu şekilde 21 tane sık iğnemizi örelim. 21 tane sık iğnemizi ördük. Yine eksiltme yaptığımız yere geldik. Yine bu şekilde tığımızda bir ilmek var. Önümüzdeki sık iğnenin arka kanadından batarak bir ilmek çıkarıyoruz. Önümüzdeki sık iğneden yine bir ilmek çıkaralım. Ve diğer sık iğnemizden bir ilmek çıkarıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane sık iğnemiz oldu. İlmeğimiz oldu tığımızda. Ve bu 4 sık iğnenin ilmeğimizin hepsini bir seferde örüyoruz. Ve bu şekilde devam ediyoruz sık iğnelerimizi örmeye. Yine sıra sonuna gelene kadar 21 tane sık iğnemizi öreceğiz bu şekilde. Burada zincirimize de batacağız 21. sık iğnemizde. Evet, eksiltmelerimiz bu şekilde oluyor. Ya sıra sonuna kadar örüp gelelim. Yine bir sıra boyunca sık iğnemizi ördük. 43 tane sık iğnemiz oldu bu sırada. Yine şimdi burada bir zincir çekiyoruz ve yine modelimizi çeviriyoruz. Evet, eksiltme işlemimiz bu şekildeydi. Şimdi bu sırada 43 tane sık iğne öreceğiz. Daha sonra yine modelimizin ön yüzünü çevirdiğimizde şimdi bu sırada 21 sık iğne örmüştük. Bir üst sırada 20 sık iğne, 19, 18, 17 diyerek bu şekilde azalarak devam edecek. Buradaki azaltma sayısına ulaşana kadar, yani buradaki aynı sayıya ulaşana kadar eksiltmeye devam edeceğiz buraları. Bu şekilde daralacak modelimiz. Evet. Şimdi bitene kadar, burayla aynı hizaya gelene kadar burası da aynı şekilde örüp gelelim. Eksiltmelerimizi yapalım. Evet, bu yüzünde eksiltiyoruz. Diğer yüzünde eksiltmiyoruz. Hepsini normal örüyoruz. Evet, bu şekilde örüp gelelim. Evet, sık iğnelerimizi ördük. Eksiltmemizi yaptık ve bu şekilde eksiltmemiz bitti. Şimdi en sonda burada toplamda 29 tane sık iğnesi var.
Burada kesme yapmadığımız sıra burası. 29 tane sık iğne ördüm burada. Alt sırada 14 tane sık iğne ördükten sonra eksiltme yaptım ve daha sonra 14 tane sık iğne ördüm. Bu başlangıç yerinde de 14 sık iğne yapıp arttırmıştık ve 14 sık iğne yapmıştık. Bu şekilde iki kenarımız eşit oldu. İki ucu çantamızın. Şimdi burada ipimizi keseceğiz ve bu ucumuzu kaybedeceğiz. Ve yanlarını dikme işlemine geçeceğiz artık. Bu ipimizi burada içinden geçirerek kaybedelim. Ve bu iki kenarını nasıl diktiğimi anlatayım. Evet, parçamızın uçlarını temizledik bu şekilde. Ve ön yüzümüz dışa gelecek şekilde, bu bitirdiğimiz kısımlar ön yüzü çantanın bu şekilde dışa gelecek şekilde dikeceğiz. Yani ön yüzü tersinde kalacak çantanın, öyle anlatayım. Şimdi bu köşelerden ipimizi sabitleyelim. Burası çantamızın ters yüzü. İçi yani. Evet, iğnemizi buradan geçiriyoruz. Ve karşıdan da geçirelim. Bu en köşeden, yukarıdan, içinden geçirelim. Ve karşı tarafında yine buradan, köşeden, üstten, içinden geçirelim iğnemizi. Şimdi bu ucumuzu daha sonra burada kaybederiz. Ve bir altta burada çizgi olarak görünen yer var. Bunun olduğu en uçtan yine iğnemizi takalım. Ve üstten yine aynı şekilde buradan bu kesik gibi görünen yerin içinden üst tarafa doğru çekelim iğnemizi. Bu ipimizi kaybedeceğiz. Bu burada dursun. Şimdi tekrar burada kesik çizgi gibi görünen yerin en üstünden buradan iğnemizi geçirelim. Ve burada arka tarafta bu çukur yere denk gelen kesiğin olduğu yerden karşıdan iğnemizi çıkaracağız. Şu şekilde. Tam karşılıklı denk gelse şuradan kesik yere denk gelen yerden çıkardık. Ve şimdi bir altından bakıyoruz. Buradan çıkardık ve buraya denk gelen yerden içe doğru iğnemizi geçiriyoruz. Ve burada biraz önce buradan geçirmiştik iğnemizi. Biraz önce şuradan geçirmiştik içeriye. Şimdi buradan çıkaracağız dışarıya. Yani bir bunun ucundan bir bunun, bir bunun, bir bunun olacak şekilde dikeceğiz. Şimdi buradan çıkaracağız. Ve aynı şekilde şimdi buradan çıkardık. Ve bu altına denk gelen sık iğnenin kenarından şimdi geçireceğiz. Ve arka taraftan buradan takmıştık şimdi. Bir altına denk gelen kesikten buraya doğru çıkaralım ipimizi. Çekiyoruz. Sıkıştırıyoruz her zaman. Şimdi bu kesik yerin karşısına denk gelenden geçirelim. Ve şimdi buradan geçirmiştik. Bu kesik çizgiye denk gelenden geçirmiştik. Şimdi bir altından bir çukurluktan çıkarıyoruz. Ve şimdi kesik çizgiden arkaya doğru ve karşıdaki çukurluktan bu şekilde dikeceğiz kenarlarını. Sıkıştıralım ipimizi. Bu ucumuzu burada içinden yürüterek kaybedeceğiz daha sonra. Evet, bu şekilde hepsini karşılıklı gelecek şekilde dikiyoruz. Bu köşeye gelene kadar, kenara gelene kadar bu şekilde dikip gelelim. Aynı şekilde burayı da anlatmayayım. Bu kenarı da aynı şekilde yine ipimizi buradan, buradaki zincirle döndüğümüz yerden, köşeden bu şekilde batırarak iğnemizi, ipimizi ekleyeceğiz. Tabi bu ikisine beraber olacak karşılıklı. Bu şekilde ekleyeceğiz. Ve daha sonra karşı tarafa anlattığım gibi aynı şekilde bir buradan
bir buradan, bir alttan, bir üstten olacak şekilde buraya kadar burayı da dikeceğiz. Bu karşıyı da dikeceğiz. Evet, diktikten sonra birleştirmemiz bittiğinde tekrar görüşelim. Şimdi iki kenarını çantamızın diktikten sonra bu köşelerinde de bu şekilde dikişler yapacağız. İki kenarında da. Aynı kenarını diktiğimiz gibi dikeceğiz. Şu şeylerden, kezli yerlerden saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5 tanesini atladıktan sonraya bu şekilde yatay olarak bir dikiş dikeceğiz çapraz olarak. Ve bu kenardan da 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne atladık. Evet, burada da yine iğnemizi buradan takalım. Bunu çıkarıyoruz. Aynı yanlarını diktiğimiz gibi olacak. Şu şekilde ayarlayalım. Ve çıkardığımız yerin bir üstündeki sık iğneden şu şekilde alta doğru iğnemizi geçirelim. Ve bu çıktığımız yerin bir üstündeki sık iğneden buraya doğru çıkaralım iğnemizi. Ve şimdi buradaki sık iğnelerin şöyle tam düz olsun. Tam bu ortasından arkaya doğru çekelim ipimizi. Ve bir üstteki sık iğnenin ortasından içe doğru çekiyoruz. Evet, bir üstten bir alttan olacak şekilde şöyle çevirsem daha kolay tutması. Evet, bunun içinden takalım. Arkaya doğru. Ve yine arkadan buradan çıkacak şekilde takıyoruz bir üst sık iğneden. Evet, şimdi yine buradaki boşluktan içe doğru geçirelim. Ve bir üstündeki sık iğneden dışa doğru çıkalım. Kenara doğru yanaşa yanaşa bu şekilde kayarak dikişimizi yapıyoruz. Evet, bu kenara takalım en son. Ve burada ipimizi gizleyeceğiz artık. Evet, bu şekilde dikmiş olduk. Sıkıştıralım ipimizi. Evet, burada ucumuzu kaybedelim. Keselim burayı. Bu ucumuzu içinden yürüterek kaybedeceğiz. Bu ucu da içinden yürüterek kaybedelim. Ve aynı işlemi burada da yapacağız yine. 1, 2, 3, 4, 5 tane atlayacağız. Bu kenara takalım. Ve bu alttan da 5 sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sık iğne sonrasından takıyoruz yer belirleyicilerimizi. Ve bu şekilde burayı da biraz önce bu köşede yaptığımız gibi dikeceğiz. Evet, dikip gelelim bu kenarımızı da, bu kenarımızı da. Evet, kenarımızı da, bu köşelerimizi de diktik. Şimdi önünü çevireceğiz çantamızın. Bu uçlarımızı da iyice kaybedip keselim uç fazlalık yerlerini. Şimdi önünü çeviriyoruz. Şu şekilde. İyice köşe kısımlarını düzeltelim. Bu diktiğimiz yeri. Siz farklı bir dikme tekniği biliyorsanız o şekilde de dikebilirsiniz. Birleştirmesini ya da tığla da yapabilirsiniz. Bu şekilde göründü iğneyle. Evet, şimdi ağız kısmına bir sıra sık iğne öreceğim. Şuradan kenardan batalım tığımızı. Şu şekilde şu kenardan batayım ya da şu sık iğnemizin olduğu. Evet, ipimizi sabitleyelim buraya. Ve bir zincirle sabitlediğimiz yerden başlayarak bu ipimizi de içinden yürütelim. Bir sıra boyunca bu şekilde sık iğne öreceğiz. Hepsine normal sık iğne yapıyoruz. İki kanadından batarak.
Bu şekilde iki kanadından da batalım. Hepsine birer tane sık iğnemizi yapalım. Şu ipimizi artık yürütmeyelim. Burada keseriz. Evet, hepsine bu şekilde normal sık iğnelerimizi batıyoruz. Birer tane sık iğnemizi örelim. Şu ilk başladığımız yere yer belirleyicimizi takalım. Yerimiz belli olsun. Evet, bu şekilde bir sıra boyunca sık iğnelerimizi örelim. Gelelim. Evet, şimdi ben sık iğnelerimizi bu kenara gelene kadar yaptım. Burada başlamıştık. Şu zincirlerin üstüne de nasıl ördüğümü anlatayım size. Burada sık iğnelerin tepesinin hepsini ördükten sonra karşıya geçiyoruz. Buradaki zincirle başladığımız kenar bu taraf. Bu şekilde zincirlerin iki kanadından batarak bu kenarımıza da sık iğnelerimizi yapıyoruz. Evet, hepsine birer tane bu zincirlerimizin de sık iğnemizi yapalım ve başlangıç yerine kadar örelim. Evet, bir sıra boyunca sık iğnelerimizi örüp geldik. Bu şekilde. Şimdi burada yer belirleyicimizi çıkaralım. Ve en sonuncu zincirimizin boşluğuna da sık iğnemizi yaptıktan sonra direkt bu ilk başta başlamış olduğumuz yer belirleyicisini taktığımız ilmekten şu şekilde batmayacağız. Şu tek kanadına batarak kaydırmalarımızı yapmaya başlayalım. Bu şekilde hepsine birer tane kaydırma yapacağız bu sırada. Hepsine kaydırmamızı yapalım. Şu arka kanadından batıyoruz. Ve bu şekilde kaydırma yapıyoruz. Yine ilk yaptığımız kaydırmamıza yer belirleyicimizi takalım. Buraya gelene kadar bütün sık iğnelerimizin tepesine bu şekilde arka kanadından batarak birer tane kaydırma yapacağız bu sırada. Evet, hepsine birer tane kaydırmamızı yapıp buraya kadar gelelim. Evet, hepsine birer tane kaydırmamızı yaptık ve yer belirleyicimizin olduğu yere kadar geldik. Şimdi burada yer belirleyicimizi çıkaralım. İpimizi kestik. Bu arada artık başka bir şey örmeyeceğiz. Buradan ilmeğimizi, ipimizi çıkardık ve ilk başta yapmış olduğumuz kaydırmanın altından bu şekilde tığımızı geçirelim. Ve bu ipimizi arkaya doğru çekelim. Daha sonra arkadan bu şimdi ipi çıkarmış olduğumuz ilmeğin içinden tığımızı tekrar takalım. Şu içeriden. Ve bu ipimizi buradan aynı ilmeğin içinden arkaya doğru çekelim. Evet, bu şekilde burada da bir kaydırma oluştu. Daha düzgün durdu bitiş yerimiz. Bu ipimizi burada içinden yürüterek kaybedeceğiz. Evet, çantamızın yapılışı bu kadardı. Örülüş kısmımız bitti. Ve şimdi çanta askısı öreceğiz. Bu şekilde elimize dolayalım kağıt ipimizi ve bu halkamızı alıyoruz. 5 numaralı tığla örüyorum askımızı. Bu şekilde halkanın içinden takalım ve tığımıza dolayıp bir zincir çekerek sabitliyoruz buraya. Bu ipimizi de içinden yürüterek buraya bir tane sık iğne yapıyoruz. Ve bu şekilde tekrar takıp ipimizi öne çıkarıp bir sık iğne daha yapıyoruz. Burada bir zincir çekeceğim. Sadece ilk sırada geçerli. Diğer sıralarda yapmayacağım bu zinciri. Şu şekilde modelimizi çevirelim. Ve birinci yapmış olduğumuz sık iğneye tığımızı bu şekilde takalım. Şu ilk yaptığımız sık iğneye takacağız. Burada biraz zor oluyor. Evet.
Şimdi buraya bir sık iğne yapıyoruz. Modelimizi çeviriyoruz. Ve biraz önce yapmış olduğumuz zincirin kanadıyla alt sırada yapmış olduğumuz buradaki halkayı ikisini bir tığımıza takalım. Ve ipimizi çıkarıp bir tane sık iğne yapıyoruz. Tekrar modelimizi çeviriyoruz. Ve bu önümüze gelen 2 tane halka var. Bunlara takıp yine bir sık iğne yapacağız. Yine döndürüyoruz. Önümüze gelen 2 halkayı takıp yine bir sık iğne yapıyoruz. Modelimiz bu kadar. İlk başlarken biraz zorluyor ama üst sıralar çok kolay. Aynı şey yapıyoruz sürekli. Çabuk ürüyor. Modeli çeviriyoruz. 2 kanadından takıyoruz. Ve bir sık iğne yapıyoruz. Modeli çeviriyoruz. Buradaki 2 kanadı takıyoruz. Ve bir sık iğne yapıyoruz. Çeviriyoruz. İkisinden bir ilmek çıkarıp bir sık iğne yapıyoruz. Her sırada aynı şey geçerli. Sürekli aynı işlemi tekrarlayacağız. Çantamızın askı boyu istediğimiz boya ulaşana kadar sürekli aynı şeyi tekrarlıyoruz. Başka bir işlemimiz yok. Önümüzdeki 2 halkaya batıp bir sık iğne yapıyoruz. Tekrar çeviriyoruz. Yine önümüzdeki 2 halkaya batıp yine bir sık iğne yapıyoruz. Bu kadar modelimizin yapılışı. Evet, istediğimiz boya ulaşana kadar bu şekilde örelim. Gelelim. Evet, askımızı ördüm. Bu şekilde başlamıştık burada. Ve istediğim boya ulaşana kadar ördüm. Ve 105 santim benim için yeterli olduğu için 105 santim ördüm ben askımızı. Şimdi halkamıza nasıl ekleyeceğim onu anlatayım. Evet, bu şekilde askımızı çeviriyoruz. Halkamızı da alalım. Şu şekilde halkamızın içinden tığımızı geçirelim. Ve bu ipimizi öne doğru alıp bu ilmeğimizin içinden geçirelim. Ve burada ikili örüyorduk burayı. Şimdi tek tek bu şekilde alıp buradaki ipimizi takıp geçirelim. Bu şekilde sabitleyelim halkamıza. Ve sıradaki ilmeğimizi alalım. Ayrı ayrı ördük bu sefer ikili ilmekleri. Evet, bu şekilde örülüşü. Bir zincirimizi çekelim. Ve ipimizi keselim. Askımızın örülüşü bu kadardı. Kesiyoruz. Ve bu ipimizi kaybedeceğiz. Bu ucumuzu da kaybettim. İçinden geçire geçire. Aynı şekilde bu ucumuzu da buradan sık iğnelerin aralarından geçirerek bu ucumuzu da kaybedelim. Evet, bu şekildeydi askımızın örülüşü. Evet, şimdi çantamıza nasıl diktiğimi anlatacağım. Evet, şimdi askımızı çantamıza dikelim. Bu kenarını bu şekilde diktim. Ve bir çıt çıt diktim ağız kısmına. Ve şimdi bu askımızı nasıl diktiğimi size anlatayım. Bu şekilde halkamızı yerleştiriyoruz. Ve şuradan ikinci sık iğne sırasında iğnemizi geçirelim. Ve bu uçlarımızı biraz fazla olacak şekilde bırakalım içeride. Elimizle tutalım alttaki uçları kaçmasın. Bu şekilde yine bir alt sıradaki sık iğneden iğnemizi taktık. Ve çantanın içine doğru çektik. Şimdi bir yanındaki sık iğneden çıkaralım iğnemizi. Bu şekilde halkamızın içinden geçirdik yine. Sıkıştıralım. Ve bir sonraki sık iğneden bu alttan bir sonraki sık iğnenin içinden yine çantamızın içine doğru çekiyoruz. Şimdi bir karşıdaki sık iğnenin yine içinden geçelim. Bu orta yerin bir yanındaki orta dikişin ve alttaki sık iğneden geçirelim. Şimdi bir yandaki sık iğneden geçiriyoruz. Ve çantamızın içine doğru ipimizi geçirelim. Evet, ben bu şekilde diktim. Siz isterseniz daha farklı bir şekillerde de dikebilirsiniz. Bu şekilde oldu.
askımız. İki tarafı da bu şekilde. Şimdi bu ipimizi keseceğiz. Ve uçlarımızı bu çantanın içinde yürüterek kaybedeceğiz bu aralarda. Evet, uçlarımızı temizleyip gelelim. Evet, çantamızın örülüşü bitti. Bu şekilde oldu çantamız. Evet, askılarını da diktik. Bu şekilde. Çıt çıtımızı da diktik. Siz isterseniz fermuarlı da yapabilirsiniz. Ya da içine astar da dikebilirsiniz. Ya da kapak da yapabilirsiniz. Şimdi çantamızın eninin ölçüsü şu şekilde 20 santim. Çantamızın yüksekliği 19 santim oldu. 19 santim. Evet, askımız 105 santimdi. Daha önce söylemiştim. Askımızın uzunluğu 105 santim. Çapraz bir askı oldu. Evet, bu da güzel mini bir çantamız oldu. Evet, beni Instagram'da, Facebook'ta, Pinterest'te de takip etmeyi, beğeni, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hepsinde kanallarımın ismi Funda'dan El İşleri. Evet, daha farklı, daha başka güzel çanta modelleriyle yine karşınızda olmak dileğiyle. Yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim.